Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yandan bağcıklı bir yelek anlatımı yapacağım. Yeleği zaten görüyorsunuz. Tasarımı bana ait olan bu yeleğin adı da Elifçik yelek arkadaşlar. Son birkaç videomda oğlumun ismini kullanıyordum. Erkek bebek yelekleri anlattım. Talha yelek, Melih yelek. Bu da benim adımı taşısın istedim. Benim tasarımım olduğu için bu da Elifçik yelek modeli. Arkadaşlar modelimiz biraz büyük. 2-3 yaş çok rahat kullanabilir. En ve boy ölçüsünü zaten videonun sonunda ve örerken devamlı ölçü vererek ilerledim. Çok rahat ve çok keyifle örebileceksiniz. Çok detaylı anlattım. Eminim çok keyif alarak öreceksiniz ve farklı bir model olduğu için, herkeste olmayan bir şey olduğu için de böyle çocuklarınıza, bebeklerinize giydirirken keyifle giydirebileceksiniz arkadaşlar. Tasarım bana ait ama Instagram'da satış sayfası olan arkadaşlar örebilirler ve satabilirler. Hiç sorun yok. İsteyen herkes örebilir, isteyen herkes satabilir. Sadece YouTube'da benzeri video içeriği üreten arkadaşlar, yani örgü anlatımı yapan arkadaşlara bu izni vermiyorum. Tasarımı bana aittir. Benim tasarımımı başka biri YouTube'da ya da benzeri video içerik ortamlarında anlatamazlar. Şayet öyle bir şey yaparsalar telif ihlalinden şikayetçi olur ve hakkımı ararım. Özellikle belirtiyorum, böyle bir hata yapılmasın diye. Arkadaşlar klasik örgü ipiyle ördüm. Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi iplerle örebilirsiniz. Ben böyle kış mevsimine uygun olsun diye biraz yün içerikli bir ip kullandım. Biraz daha da normal Alize Baby Best'ten ya da Nako Elite Baby'den bir tık kalın. Ama yine klasik örgü şişimi kullandım. Yani öyle hani daha bir kalın ip değil, yani sadece doku olarak biraz kalın, o da yün içeriğinden kaynaklı. Özellikle tercih ettim, 2-3 yaş olduğu için şöyle yün içeriği olsun, bebeği ısıtsın diye düşündüm. Yani sadece görüntü olarak değil, işlev olarak da kullanışlı bir yelek olmasını istediğim için hafif yün içerikli bir ip kullandım. Siz de yün içerikli ip kullanabilirsiniz ya da klasik bebe ipleri, Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi iplerle örebilirsiniz arkadaşlar. 1,5 yumak, dolu dolu 1,5 yumak ipe ihtiyacınız var. Onu belirteyim. Daha büyük örmek isterseniz 2 yumağı rahat bitirirsiniz arkadaşlar. Daha büyük örmek isterseniz şurada ilmeklerde artış yaparak birkaç ilmek, birkaç beden büyütebilirsiniz. Boyu da uzatarak. Bunları videonun sonunda yeleğin en boy ölçüsünü verdim. Ölçülere bakarak ayarlamasını yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız şimdi bu güzel yeleği, Elifçik yeleği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, yandan bağlı yelek çalışmamda yünlü bir ip kullanacağım. Şöyle içinde biraz yün olsun, sıcak tutsun istedim. İpimin markası Tunç arkadaşlar. Lara Wool diye geçiyor. Bakın altında da Wool Blend yazıyor. 100 gram ve 230 metre uzunluğunda bir örgü ipi. İçerisinde %25 oranında yün içeriği var. Aynı ipten örmek isteyen arkadaşlarımız renk numarası 20 olarak geçiyor. Böyle orta kalın Alize Baby Best, Nako Elite Baby'den bir tık kalın. Zaten onlar 240 ve 250 metre. Bu da 230 metre uzunluğunda. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 milimetre. Eli normal olan arkadaşlar 3,5 milimetre kullanabilirler. Ben 3,75 milim şiş kullanıyorum. Benim elim ona uygun olduğu için ve o numara şişim olduğu için, siz 3,75 şişiniz varsa, elinizde uygunsa siz de kullanabilirsiniz.
Şimdi örgüme 61 ilmekle başladım ve 5 diş haroşa boyunca, yani 10 sıra haroşa örgü ördüm. Bakın ipim ve örgüm bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay bir çalışma, çok kolayca örebileceksiniz. Şimdi 5 diş haroşa ördükten sonra arkadaşlar bir sıra boyunca örgümüzü ters öreceğiz. Kenar haroşalarımız hariç. Burası örgümüzün arka tarafı. Ön taraftan model kurulumu yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek kenar bantım için haroşa örgü ördükten sonra ipi kendime alıyorum ve aradaki ilmekleri son 7 ilmeğim kalana kadar ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 7. Bu 7 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Bakın burada bir sıra düz örgü elde etmiş olduk. Şimdi model kurulumu yapacağız. Arkadaşlar bakın şurası 31. ilmeğimiz. Tam örgümüzün ortası. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ilmek sağda, 30 ilmek solda, 61 ilmeğimiz var. Şu 31. ilmeğimiz de bizim orta ilmeğimiz. Siz de isterseniz benim gibi işaretleyebilirsiniz. Böyle daha kolay kurulumu yapabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. İlk 7 ve son 7 hep haroşa örgü olarak devam edecek. Arada örnek çalışmamız olacak. Önce ilk 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örelim. 3, 4, 5, 6, 7. Ardından 6 düz ilmeğimiz olacak. Eğer haroşayla haroşa örerken ilmekleri düz örüyorsanız bu sırayı böyle hem 7 ilmeği hem 6 ilmeği düz olarak örebilirsiniz. Fakat bazı arkadaşlar haroşayı ters örgü olarak örüyor. O yüzden haroşa ile düzü ayrı ayrı belirtiyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Bundan sonra arkadaşlar örnek kurulumuna başlayacağız. İpi kendime alıyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örgü örüyorum. İpi kendime alıyorum. 1, 2 ilmek ters örgü örüyorum. Bu 8 ilmek düz ve yanlarındaki ters ilmekler bizim burgu ilmeklerimizin olduğu yer. Şimdi şu anda 11 ilmeğe de ajur çalışmamızı kuracağız arkadaşlar. Evet, bunu şöyle yapıyoruz. Evet, ipimizi arkaya alıyoruz ve düz örgülerle beraber başlıyoruz arkadaşlar. Önce bakın sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyoruz. Sonra bir doluyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Sonra yine 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bakın bu işaretlediğimiz 31. ilmek tam orta ilmeğimiz, onu düz olarak örüyoruz. Ajurumuzun sağ tarafını tamamladık. Şimdi sol tarafını tamamlayacağız. Bir doluyoruz. Bu kez ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru örüyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Yine bir dolama yapıyoruz.
Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz ve 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın. Aynı şeyin aynalamasını yapmış olduk. Bakın. 2 ilmeği birlikte ördük. Arada bir dolama var. Sonra bir düz var. Tekrar bir düz var. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir dolama ve bir düz var. Kurulumu yaptık. Şimdi önce 2 ilmek ters. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ve tekrar ipi kendime alıyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. Burgu çalışmam şu 2 ters, 8 düz ve 2 tersten oluşuyor. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Bakın sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeği de haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafındayız. Yine ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 7 ilmek haroşa örgümü ördüm. Şimdi önde düz ördüğüm 6 tane ilmeğim var. Bu ilmekler arkada ters oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burgulu kısma geldik. 2 ters, 8 düz, 2 tersimiz vardı. Arkada ters olan ilmekler düz oldu. Bakın 2 düz. Sonra düz olan ilmekler ters oldu. İpi kendime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm. Tekrar önde 2 ters olan ilmeğim bakın arkada düz oldu. Bu 2 ilmeği de düz ördüm. Burgulu kısmımız da bitti. İpi kendime aldım. Ajurlu olan kısmı tamamen ters örgülerle örüyoruz. Normal ilmeklerimiz ve dolama yaptığımız ilmeklerimiz hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Diğer burgu kısmının olduğu yere gelene kadar. Evet bakın bitti. 2 ters olan önde 2 ters olan ilmeğim arkada 2 düz. 1, 2 düz. Sonra düz olan 8 ilmeğim arkada ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ters ve yine önde 2 ilmek ters olan ilmeğim burada düz. 1, 2. 6 ilmek düzüm vardı. Arkada ters oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Kenar bant ilmeklerim. Bunları önde ve arkada hep haroşa örgü olarak örüyoruz. Bakın ilk kurulumu yaptık ve artık yavaş yavaş modelimiz belli olmaya başladı. Devam edelim. Evet. Önce ilk 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzüm var. Onu da ördükten sonra burgu çalışmamın olduğu yere geldim. 2 ters, 8 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 düz ve 2 tersle burgu çalışmamı bitirdim. Yine ajur çalışmamın olduğu yere geldim. Şimdi düz örgülerle beraber arkadaşlar bakın. 2 ilmek düz örüyoruz. 1, 2. Ardından sıradaki 2 ilmeği
soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. 1, 2, 3 düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeği yönlerini değiştirerek sağdan sola doğru birlikte örüyoruz. Ardından 1, 2 düz ilmek örüyoruz. Ajur çalışmamız bitti arkadaşlar. Sırada yine burgu çalışmamız var. 2 ters, 8 düz, 8 düzü ördüm ve tekrar 1, 2 ilmek ters ardından hiç değişmiyor buralar. 6 düz, 7 haroşayla sıramı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzümden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşayla sıramı tamamlıyorum. Arka sırada yine ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Burgulu kısma geldik. Önde düz olan ilmekler arkada ters, önde ters olan ilmekler arkada düz oluyor. 2 ters, 2 düz. Sonra 8 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ters. Ardından 1, 2 düz örünce burgulu kısmı çalışmış oldum. Ajurlu kısımdayız. Ne dedik? Bunlar hep ters örülecek. Kestiğimiz ilmeklerde, dolama yaptığımız ilmeklerde tamamı ters olarak örülecek. Ardından burgu çalışmam için 2 düz, 8 ters, tekrar 2 düz, yine ikinci burgu çalışmam bitti. Sonra 6 ters 7 haroşayla sıramı tamamlıyorum. Bu arka kısmı daha örerek göstermeyeceğim arkadaşlar. Zamandan biraz tasarruf edelim. Videomuz çok uzun olmasın. Arkada ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, yanlarındakiler ters. Şu burgu çalışmaları zaten 2 ters, 2 düz ve 6 ters olarak devam ediyor. Ajur çalışmamızın ilmekleri de hep arkada ters örülüyor. Zaten çok belli. Haroşaları haroşa, tersi ters, düzü düz olarak örebilirsiniz. Şimdi tekrar ajur çalışmasına başlayalım. Evet, başlayalım. İlk 7 ilmeğimiz haroşa. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimiz düz. 1, 2 ilmek ters. Şurası burgulu kısmımız arkadaşlar. Bunu çalışalım. Bunu klasik burgu yapmayalım bence. Farklı bir burgu çalışması yapalım. Evet, bunu Y burgu yapalım arkadaşlar. Şöyle bakın, Y burgu çalışırken ben bunun anlatımını yaptım ama şimdi kısaca tarif edeyim, sonra beraber örelim. 8 tane ilmeğimizin 4'ü bir tarafta, 4'ü bir tarafta olacak ve şu içerideki 2 ilmek sağa, diğeri de sola gelecek şekilde vuracağız. Yani şöyle yapıyoruz bakın. 4 ilmeği şişten çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği sol şişime,
Diğer 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Bakın bu 3. ve 4. ilmekler üstte olacak şekilde geliyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. 8'in ilk 4'ünü böldük, vurduk. Şimdi diğer 4'ü vuracağız. Bunda da şu ilk 2 ilmek sağ şişimde üstte olacak şekilde. Diğer 2 ilmek altta kalacak şekilde bu ilmeklerin yerini değiştirdim. Bakın şöyle Y şeklinde açıldı. Biri sağa, biri sola. Sonra bu 4 ilmeği yine düz örgü örüyorum. Y burgumuzun ilkini yapmış olduk. Hatta şöyle yapalım. Şunu çıkartalım arkadaşlar. İlk burgu yaptığımız sıramız belli olsun diye şuradaki ters ilmeğin hemen üzerine işaretleyicimi takıyorum. Bir sonraki burguyu kaç sıra sonra yaptığımı hemen görünce çok kolay bir şekilde sayabileceğim. Evet, ilk burguyu yaptık. İpi kendimize aldık. Burgunun yanında 2 ters ilmeğim var. Onu örttük. Şimdi yine ajur kısmımızdayız arkadaşlar. Başlıyoruz 2 tersten sonra. Bir düz ilmek örüyoruz. 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyoruz. Ardından bir doluyoruz. Düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyoruz. Tekrar bir doluyoruz. Sonra sıradaki 2 ilmek, bunların yönü sizde de tersse önce düzeltin. Sonra sağdan sola doğru bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz ve ajurlu çalışmamız bitmiş oluyor. İkinci burgu çalışmasına geliyoruz. 2 ilmek ters, 1, 2 ilmek ters, ardından burgu çalışması yapacağız. Eğer benim gibi ilmekleri bırakıp toplamakta zorlanıyorsanız arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın, bir yardımcı şiş ya da burgu aparatına şöyle ilmeklerinizi alın. Bu şekilde yerlerini değiştiririm. Ben çok alışkın olduğum için ihtiyaç hissetmiyorum ama yeni öğrenen arkadaşlar zorlanıyorsa bir yardımcı şişle bunu yapabilirler. Evet, ilmeklerin yerini değiştirdim ve 4 ilmeğimi örttüm. Bakın, vurdum. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Bakın, ilk 2 ilmek şöyle önde. Hatta bunu, şu ilmekleri şöyle aldıktan sonra arkadaşlar örülecek ya, yerleri değişecek. Sıradaki 2 ilmeği hiç yerini değiştirmeden direkt örebilir. Sonra aparattaki kalan ilmekleri yine şişe almadan örebilirsiniz. Bakın, burada da Y burgumuzu yaptık. Bir sağa baktı ilk 4, diğer son 4 de sol tarafa baktı ve vurmuş olduk. Şimdi 2 ilmek ters, 6 düz, 7 haroşayla sıramı tamamlıyorum. Arka sırayı göstermiyorum. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters, haroşaları haroşa olarak örelim. Ön kısımda örmeye devam edelim. Evet, arka sırayı ördüm. Tekrar ön sıradayız. Ön sırada 7 haroşa 6 düzle beraber örmeye başladık. Burgu çalışmamız belirgin aralıklarla aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Bundan sonra isterseniz bu kısmı da hiç göstermeyeyim. Burgudan sonraki ajur çalışmalarını anlatarak hızlıca ilerleyelim. Evet, bakın, burgu çalışmam bitti. Şimdi 2
ters ilmeğimi ördüm. Ajur çalışmamın olduğu yere geldim. Bakın sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru örerek kestim. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örgü ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İlmeklerimin yönü ters olduğu için düzelttim ve ikisini birlikte ördüm. Ajur çalışmam bitti. Şimdi 2 ters, 8 düz, 2 ters, 6 düz ve 7 haroşa ile birlikte sıramı tamamlıyorum. Arka sırada yine düzleri düz, tersleri ters, haroşaları haroşa olarak örelim. Ön tarafta arkadaşlar burgu çalışması bitiyor ya. Sonra 2 ters ilmeğimiz var. O 2 ters ilmekten sonra ajur çalışmasıyla devam edelim. Artık kısa kısa ilerleyelim. Anladınız değil mi? Yani şuraya kadar geleceğiz. 2 tersten sonra sadece şu ajur kısmını anlatacağım ki kısa bir anlatım olsun. Evet, örüp gelelim. Evet, arka sırayı ördüm. Ön sırada da kenar kısmımı, düz kısmı ve vurgulu kısmı ördüm. En son 2 ters ördükten sonra ajurlu kısma geldik. Şimdi ajurlu kısmı öreceğiz arkadaşlar. Hemen ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Ardından bir doluyorum. Arkadaşlar şimdi sağ değil sola keseceğiz. Artık ajurumuz böyle baklava dilimi gibi açıldı. Açarken sağa kestik. Sağ tarafı şimdi sola keseceğiz kapatmak için. Yani bakın sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve bu 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru kesiyorum. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Burada da sola doğru kesmiş olduğumuz ilmeklerimiz var. Şimdi burada da kapatmak için tam tersini yapacağız. Sağa doğru keseceğiz arkadaşlar. 5 düzümüzü ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz ve bir düz ilmek örüyoruz. Ajur ilmeklerimiz bitti. Yine 2 ters, 8 düz, 2 ters, 6 düz ve 7 haroşayla sıramızı tamamlayalım. Arka sırayı örelim. Yine ön bedende ajurlu kısma gelince 2 tersten sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arkayı ördüm. Önde de yine burgu kısmımı bitirdim. 2 ters örgümü ördüm. Şimdi ajur kısmındayız arkadaşlar. Başlayalım. 2 ilmek düz örüyoruz. 1 2 ilmek düz. Sonra bir doluyoruz ve sola kesim yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve sağdan sola doğru kestim. Ardından 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Şimdi soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Bir doluyoruz ve 1 2 ilmek örüyoruz. Ajur kısmımız bitti. Artık 2 ters, 8 düz, 2 ters, 6 düz ve 7 haroşayla sıramızı tamamlayalım. Arkadaşlar arka sırayı örelim.
ön sırada ikinci burguyu yine birlikte çalışalım. Bundan sonra burgu çalışmayacağız ama ikinci burguyu yine göstermek istiyorum. Anlamayan arkadaşlar olabilir. Kaç sıra arayla burgu yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi arka sırayı bitirelim. Ön sırada burguyla devam edelim. Evet, ön sıradayım. 7 haroşa 6 düzümü ördüm. Şimdi burgu çalışmam var. 2 ilmek tersimi ördüm. 8 ilmek üzerine yine burgu çalışmamızı yapacağız. Ne yapıyorduk? İlk 4 ilmeği şişimizden çıkartıyorduk. İlk ikisini sol şişimize, son ikisini sağ şişimize alıp sonra tekrar sol şişe takıp yerlerini değiştiriyorduk. Ve ardından 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyoruz. Bakın yine aynı şeyi yaptık. Soldan sağa doğru vurduk. Şimdi sağdan sola doğru vuracağız. Burada da yine ilk 2 ilmekle son 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şu ilk 2 ilmek üstte, diğer 2 ilmek arkada kalacak şekilde yerini değiştirdikten sonra 4 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Bakın. Şimdi kaç sıra arayla yaptık hemen onu söyleyeyim. Bir de ikinci bir işaretleyici daha takalım. Bakın. Şimdi şu son burgu yaptığımız sıra, buraya da işaretleyicimi taktım. Bakalım arada 2, 4, 6, 7 sıra arkadaşlar. 8. sırada tekrar, yani ön sıraya denk geliyor 8. sıra. 8. sırada tekrar vuruyoruz. İlk vurduğumla ikinci vurduğumun arasında 2, 4, 6, 7 sıra örgü var. Evet. 2 ilmek tersle birlikte burgu çalışmamı bitirdim. Bundan sonra hep aynı aralarla 7 sıra arayla 8. sırada aynı burgu çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ajur çalışalım. Evet, ajurumuz için 2 tersten sonra 3 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 düzümü ördüm. Bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru kestim. Sonra bir ilmek düz ördüm. Tekrar sıradaki 2 ilmeği bu kez soldan sağa doğru kestim. Bir doladım. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Ajur çalışmamız bitti arkadaşlar. Sonra 2 ters ve burgu çalışmam var. Şimdi ben burguyu yapayım. Ön sırayı tamamlayayım. Tekrar arka sırayı öreyim. Yine şu 2 tersi ördükten sonra ajurla devam edelim. Evet, arka sırayı bitirdim. Tekrar ön sırada ajurlu kısma kadar geldim. Bakın en son burgudan sonraki 2 tersimi ördüm. Şimdi ajura başlayacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonra bir dolama yapıyoruz. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru kesim yapıyoruz. Birlikte ördük. Sonra bir düz ilmek örüyoruz. Şişimize ipimizi doluyoruz. Bakın tam ajurumuzun ortasında 1, 2, 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği birlikte keseceğiz arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın. İkinci ilmekten girip birinci ilmekten çıkıyoruz. Yani yönlerini değiştiriyoruz. Yönünü değiştirdikten sonra 3 ilmeği birlikte ördüğümüzde bakın çok düzgün bir kesim yapmış oluyoruz. Ardından bir dola,
bir düz ilmek ör. Sonra sağa doğru kesim yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz arkadaşlar. Pardon, sağa değil, sola doğru kesim yapacağız. Evet, sağa değil sola doğru arkadaşlar. Yönümüzü değiştirmiyoruz. Şöyle 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyoruz. Ardından bir ilmek doluyoruz ve bir ilmek örüyoruz. Ajur çalışmamız bitti. Yine burgu öncesi 2 ters ilmeğimiz var. 2 ters, 8 düz, 2 ters, 6 düz, 7 haroşayla sıramızı tamamlayalım. Arka sırayı örelim. Yine hemen burgu sonrası 2 ters ilmeğimizi ördükten sonra tekrar ajur çalışmamıza devam edelim. Arkadaşlar, arka sırayı tamamladım. Ön sırayı örelim. Ters örgülere kadar dedim ama şurada bir kısa satır uygulayalım. Bakın, haroşa kısmımız şöyle yukarıya doğru çekmeye başladı. Farkında mısınız? Düz örgümüz uzun, haroşamız kısa kaldı. O yüzden buna kısa satır uygulamamız lazım. Önce onu uygulayalım, sonra devam edelim. Bunu örgümüz boyunca birkaç kez tekrarlayabiliriz. Şu anda 2, 4, 6, 8, 9 diş haroşadan sonra ördük. Bunu 9 diş arayla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir kez göstereceğim. Bakın, şimdi ilk 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra sıradaki ilmeğimiz düz. Bu düz ilmeğimizi örüyoruz ve geriye dönüyoruz. Sonra sağ şişime bakın, bu ilmeği tekrar alıyorum ve şöyle ipimi arkaya doğru uzatıyorum. Bakın, bir ilmeğim 2 ilmek görünümünde oldu. Böyle olması lazım. Sonra 7 ilmek haroşam var. Geri dönüp bu 7 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Yine ilk 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi ördük. Bakın, geri döndüğümüz 2 ilmek görünümlü ilmeğimiz. Şöyle geliyoruz. Bakın, şöyle 2 ilmeğin arasından girerek bunu düz olarak örüyoruz. Bakın arkadaşlar, hiçbir dönüş izi belli olmaz bu teknikle beraber. Buradan bunu uyguladık. Şimdi ne yapmış olduk? Haroşadan bir diş fazla örmüş olduk. Şurayı rahatlattık. Artık çekmeyecek. Bunu benzer örgülerin tamamında kullanabilirsiniz. Bu tekniği yelek çalışmam vardı yine. Orada anlatmıştım. Hatta tek bir video olarak yine anlatmıştım ama şimdi burada da kullandık. Diğer tarafta da aynı şeyi yapacağız. Şimdi devam edelim. Haroşalı kısmı bitirdik. Düz örgümüzü ördük. 2 ilmek ters, 8 haroşa, 2 ilmek tersimizi örüp tekrar ajurlu kısımda kurulumu yapalım. Evet, tekrar kurulum yapacağız. Evet, 2 düzle beraber başlıyoruz. 2 tersten sonra 1, 2 düz, 1 dola, sola keseceğiz. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. 2 ilmeği birlikte sola doğru ördüm ve kestim. Ardından 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. Bir doladım. 1, 2 düz ilmek ördüm ve buradaki kurulumu yine tamamladım. 2 ters burgu çalışması, 2 ters, 6 düz,
7 haroşayla sırayı tamamlayalım. Şimdi kısa satır tekniğini arkadaşlar bu tarafta da uygulamamız lazım. Onu nasıl uyguladığımızı da size göstereyim. Onu arka tarafta yapıyoruz. Şimdi sıramızı tamamladık. Örgümüzün arka tarafını örmeye başlıyoruz. Önce 7 ilmek haroşamızı örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. 8. ilmeğim ters. İpi kendime alıyorum. Ters olarak örüyorum. Döndürüyorum örgümü. Bakın bu ilmeği düz olacak şekilde şişime alıyorum, tekrar sağ şişime. Bu kez ipi şöyle kendime doğru çeviriyorum. Bakın yine 2 ilmek görünümü oldu. Gördünüz mü? Örecek olduğum ilmek haroşa örgü. O yüzden ipi arkaya attım. Ve 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Yine 7 ilmek haroşa örgümü örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Ters örgü öreceğim için ipi kendime alıyorum. Bakın 2 ilmek görünümündeki ilmeğim bu. Bunu da arkadaşlar bakın şuradan şöyle hafif esnetin. Sonra arkadan bakın şöyle arkadan 2 ilmeğin arasına batın ve ters örgünüzü örün. Sonra ters örgüleri örmeye devam edin. Bakın çevirelim. Görüyor musunuz? Burada da hiç belli değil arkadaşlar. Çok düzgün bir tekniktir. Geri dönüşlerin tamamında bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, artık geri dönüşleri de söyledim. Belirgin aralıklarla 9 diş arayla aynı şeyi tekrarlayabilirsiniz. Şimdi arka kısmı bitireyim. Ön bedende yine 2 tersten sonra ajur kısmı ile devam edelim. Evet, 2 ters ilmeğimi burgudan sonra ördüm. Şimdi ajur çalışmamı yapıyorum. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 düzden sonra bir dolama yapıyoruz ve sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz ve ajur çalışmamız bitiyor. Yine 2 ters, 8 düz, 2 ters, 6 düz, 7 haroşayla sırayı tamamlayalım. Arka sırayı örelim. Yine ön sırada 2 tersten sonra ajura devam edelim. Evet, arka sırayı tamamladım. Ön sırada arkadaşlar bakın yine 7 sıram oldu. Şöyle saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar burgu çalışmamı yaptım. Şu alttaki işaretleyicimi çıkardım. Buraya taktım. Ve bu şekilde saymaya devam edeceğim. En son 2 ters ilmeğimi ördüm. Burgum bitti. Şimdi ajur çalışması yapacağız. 1 2 3 düz ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği şöyle sağa doğru kesiyorum. Ardından bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bakın tam orta ilmeğim. Tekrar bir doluyorum. Bu kez sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Sağdan sola doğru. Ardından 1 2 3 düz ilmek ördüğümde ajur çalışmam bitmiş oluyor. 2 ters ilmeğimi örüyorum
ve tekrar burada burgumu çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burguyu çalışayım. Sırayı tamamlayayım. Yine arka sırayı da ördükten sonra tekrar ön sırada ajur çalışmamızla örgümüze devam edelim. Ajur anlatımım da bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi yeniden yeni bir ajur başlangıcına başlıyoruz. Sonra aynılarının tekrarını öreceğiz. Evet, arka sırayı bitirdim. Ön sırada da burgudan sonraki 2 ters ilmeğimi ördüm. Ajur kısmındayım. Arkadaşlar şu anda bir önceki sırada yaptığımız çalışmanın aynısını yapacağız. Sakın acaba sıramı şaşırdım demeyin. Çünkü aynı çalışmayı yapacağız. Evet. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru şöyle birlikte kesiyoruz. Ardından bir doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir doluyoruz. Ve sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirerek sağdan sola doğru birlikte örerek kesiyoruz. Ardından 1 2 3 düz ilmek örüyoruz. Bakın bir alttaki sıranın aynısını tekrarladık. Şaşırmayın sıramızı şaşırdık mı diye. Evet, yine ön sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Arka sırayı da örelim. Tekrar 2 tersten sonra ajur kısmıyla devam edelim. Evet, 2 ters ilmekten sonra ajur kısmımızdayız. Başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 ilmek düz örüyoruz. Ardından sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyoruz ve 1 2 düz ilmekle ajur çalışmamızı bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Başa döndük. Bakın şurayı çalıştık yine. Bir doladık. Bakın. 2 düz ördük. Sonra sağ kestik. Bir doladık. 1 2 3 düz ördük. Tekrar bir doladık. Sola kestik ve 2 ilmek ördük. Şu sıraya geri döndük. Bundan sonra aynılarını takip ederek örmeye devam edeceğiz. Hep aynı şeylerin tekrarı olacak arkadaşlar. Şu sırayı tamamlayayım. Ön sırayı bir daha göstereyim ben size. Aklınız karışmasın. Şurayı tamamlayayım. Arka sırayı da öreyim. Ön sırada son bir kez daha göstereyim. Bir üst sırayı daha göstereyim. Aklınız karışmasın. Ondan sonra hep aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar, yaka kesimine kadar. Evet arkadaşlar, yine 2 ters örgümün olduğu yere kadar geldim. Şu burgu sıramın 6. sırası. Arka sırayı ördükten sonra ön sırada tekrar burgu çalışacağız. Unutmayın, 7 sıra arayla burguyu çalışmayı, 9 diş haroşa arayla da kısa satır geri dönmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şurayı öreceğiz. 5 ilmekli olan kısmı. Yani bir ilmekti 3'e çıktı ya, şimdi 5'e çıkacak. Yine başa aldık arkadaşlar. Bu sırayı da göstereyim, artık son sıramız olsun. Şimdi bir ilmek düz örüyoruz. Ondan sonra 2 ilmeği şöyle sağa doğru kesiyoruz. Bakın yine şu çalışmayı yapıyoruz. Ardından bir doluyoruz. Aradaki 1 2 3, bakın bu orta ilmeğim, 4 5 ilmek düz örüyoruz. Sonra bir doluyoruz.
sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip sola doğru kesiyoruz ve bir düzle beraber ajur çalışmamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sırada şu son sırayı yapmış olacağız. Şöyle göstereyim. Bakın biz şimdi 5 ilmekli ördük. Bir sonraki sırada 2 tersten hemen sonra kesim yapacağız. Dolayacağız. Araya 7 ilmek düz öreceğiz. Dolayacağız. Sıradaki 2 ilmeği keseceğiz. Tam şu kısmı bitirmiş olacağız. Sonra yine bakın şöyle keserek azaltacağız ve birbirinin tekrarı olacak şekilde örmeye devam edeceğiz yaka kesimine kadar. Çok güzel bir örnek çalışması, çok keyifli, çok da kolay. Özellikle de böyle tane tane her sıra anlattım ki karıştırmayın arkadaşlar. Bakın bu kadar kolay. İsterseniz bir ekran alın. Devamını örerken şu ekran görüntüsüne bakarak örün arkadaşlar. Bakın. Evet, ekran almak isteyen arkadaşlar alsınlar. Evet, bu şekilde yaka kısmımıza kadar örelim. Sonra yaka kesimiyle devam edelim. Zoru bitirdik. Bundan sonra çok kolay. Arkadaşlar, örnek çalışmamı 3. kez tekrarladım. Bakın en son şurada 3 ilmeğim kaldı. Üçünü birlikte örecek olduğumuz sıradayız. Şimdi bu sıraya kadar hep aynı şeylerin tekrarını yaparak ilerledik. Şimdi bu sırada artık bu örnek çalışmasını bitireceğiz ve yaka çalışmasına başlayacağız. O yüzden şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle 1, 2, 3 kez artırma yapmış olduğumuz sıradayız. Şurada arada 3 ilmeğimiz var. Yine örgümü ördüm. 2 tersten sonra ajur çalışmamın olduğu yerdeyim. Şimdi şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek örüyoruz. Bakın 3 ilmeğin hemen yanındayız. Burada bir dolama yapıyorum. Sonra şu 3 ilmeği birlikte öreceğim. Önce ikinci ilmekten girip birinci ilmekten çıkıyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bak. Tekrar bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4 düz ilmek örüyorum ve artık buradaki ajur çalışmamı tamamlamış oluyorum. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Yine arka sırada ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters, haroşaları haroşa örgü olarak örelim. Evet, şimdi örgümüzün düz tarafındayız. 7 ilmek haroşa, 6 ilmek düz, 2 ilmek burgu için ters ördükten sonra arkadaşlar burgu çalışmamızın da son sırasındayız. Bakın 2, 4, 6, 7. Şimdi burada önce burgularımı bir çalışıp geleyim. Evet, burgu çalışmamı yaptım. Şimdi 2 ters ilmeğim var. 1, 2 ilmek tersimi örüyorum arkadaşlar. Şimdi şu sıradaki ajurlu ilk 2 ilmeğimi sağdan soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Ardından bir dolama yapıyorum. Bir dola. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördükten sonra tekrar bir dolama yapıyorum
ve buradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek son 2 ilmeğim, onu da sağdan sola doğru kesiyorum. Bakın, biri bir tarafa, diğeri diğer tarafa bakacak şekilde kesiyorum. Şimdi 2 tersle beraber son kez burada da burgu çalışmamı yapıyorum arkadaşlar. Burgu çalışmalarımızı yapalım. Ön sırayı tamamlayalım. Yine arka sırada düzleri düz, tersleri ters, haroşaları haroşa örgü olarak örelim. Artık yaka çalışmasına başlayacağız. Evet, arka sırayı ördüm, tamamladım. Yine ön sıradayım arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bir kere kısa satır uygulamıştım. Sonrasında ben 2 kere daha uyguladım. Yine uygulayacağız. İsterseniz hemen bu sırada uygulayalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Önce 7 ilmek haroşa örgümüzü örüyorduk. 5, 6, 7. Sıradaki ilmeğim düz. Onu da düz örüp geriye dönüyorum. Şişimi alıyorum. Şöyle arkaya doğru ipimi kaydırdığımda bakın, bu 1 ilmek, 2 ilmek gibi görünüyor. Tekrar 7 ilmek haroşamı örüyorum ve tekrar dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 8. ilmeğim, geri döndüğüm ilmeğim, bakın şöyle solundan girip sağından çıkarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar, haroşa örgüden yaka çalışması yapacağız. Haroşayı benim gibi düzden ören arkadaşlar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 düzden örmeye devam etsinler. Yani bu sırayı komple haroşa örgü örüyoruz. Düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Evet, şuradaki ters ilmeklerimiz var. Onları da artık düz örüyoruz. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün arka tarafında ilk 7 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Şimdi kısa satırı burada da uygulayacağız. İpi kendime aldım. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Geri döndüm. İlmeği düz olarak şişime aldım. Bakın şöyle ipi kendime doğru çektim. İlmek yine 2 ilmek gibi göründü. Geriye dönüp haroşa öreceğim için ipi yine arkaya aldım ve 7 ilmek haroşa örgümü tekrar örüp sıramı tamamladım. Evet, örgümüzün şimdi arka tarafı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım. Şimdi bakın, şu 2 ilmeği şuradan biraz böyle rahatlatıyorum. Sonra arkadan 2. ilmekten girip 1. ilmekten çıkacak şekilde batıp ters örgü olarak örüyorum. Şimdi bu bizim 8. ilmeğimiz.
9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek düz ördükten sonra arkadaşlar haroşa örgüye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Şöyle bir tane daha öreyim. 30. Sonra sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 35 ilmek arkadaşlar. Haroşa örgü örüyoruz. Evet, 35 ilmek haroşa ördükten sonra ipi kendime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters, sonra 7 ilmek haroşa sayalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmekle beraber sırayı tamamlıyorum. Bunun son 7 ilmeği haroşa, ondan önceki ilmekler düz ilmekler. Arkadaşlar bundan sonra birkaç diş haroşa boyunca şu aradaki 35 ilmeği haroşa örgü olarak öreceğiz. Bakın burası bizim yaka kısmımız olacak. Şurada görmüş olduğunuz yaka kenar haroşaları aynı zamanda şu iç kısımda da olacak ve yakamız kare bir yaka olacak. Çok güzel ve çok kullanışlı olacak. Şimdi bir kez daha göstereyim ön kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Eğer düzden haroşayı örüyorsanız bu sırayı komple düz örgü olarak örebilirsiniz. Ama haroşayı ters ören arkadaşlar 7 haroşa 6 düz ilmek örecekler. Sonra 35 ilmek haroşa, yaka kısmımız bu, bizim kare yaka çalışacağız. Evet, 35 ilmek haroşadan sonra yine 6 ilmek düz, 7 ilmek haroşa ile beraber sıramızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar birkaç diş haroşa boyunca bu şekilde örelim. Sonra yaka kesimi yapacağız. Omuzları örmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şuradaki haroşa çalışmam, yaka çalışmam 4 diş olana kadar ördüm. Şimdi artık yaka kesimi yapabiliriz. Önce 7 ilmek haroşa örgümü örüyorum. Ardından 6 ilmek düz örgüm var. Onu da ördüm. Toplamda 13 ilmek örmüş oldum. 7 haroşa 6 düz. Şimdi 7 haroşa daha örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu benim omuz ilmeklerim olacak. 7, 7, 14. 6 daha 20 ilmek arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmek benim omuz ilmeklerim olacak. Aradaki
Kaç ilmek hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 7'den sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeği de yaka için keseceğiz. Şimdi 20 ilmekten sonra bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek daha ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin önüne geçirdim. Şu 20 ilmekten sonra bunları yaptım. Sonra sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Ördüm, kestim. Ördüm, kestim. 21 ilmeği arkadaşlar bu şekilde keseceğiz. Yine sıra sonunda 20 ilmeğimiz kalacak. Evet, önce örüyorum. Sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bunu sıkıca yapmayın. Şöyle rahat, bol bir örgü olsun. O şekilde örerek kesin. Evet. Yirmi bir ilmeğimin tamamını bu şekilde örerek kesiyorum. Şimdi bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 7. Bir ilmek daha kesince tamam olmuş oluyor. Bakın 21 ilmek yakayı kestik. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sağ şişimdeki ilmekle beraber 20 ilmeğim kaldı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bir miktar 7 haroşa, 6 düz ve 7 haroşa olarak omuz ilmeklerimizi öreceğiz. Yaka uzunluğumuz istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Sadece bu tarafı öreceğiz. Şimdi şu diğer tarafı da bir ilmek tutucuya alayım. Siz de yardımcı bir şiş ya da bir ilmek tutucuya benim yaptığım gibi alabilirsiniz. Sol omuzumun ilmeklerini ilmek tutucuya aldım. Sadece sağ omuzumu öreceğim. Bakın arka sırada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa, sonra ipi kendime alıyorum. 6 ilmek ters ve tekrar 7 ilmek haroşa örgü örüyorum. Evet, bunu istediğim uzunluğa ulaşana kadar arkadaşlar bu şekilde öreceğim. Sonra şu ilmekleri ilmek tutucuya aldığım ilmekleri bu tarafa doğru gelerek örmüştük, örgümüzün düz tarafında ip bağlayacağım. Gerçi onu ben size göstereyim arkadaşlar. Şuradan ilmek alarak bağlayacağım. O yüzden burayı şimdi anlatmıyorum. Şurayı bir örüp bitirelim. Buranın başlangıcını da göstereceğim. Zaten zoru bitirdik. Bundan sonra çok kolayca ve hızlıca yeleğimizi bitireceğiz ve çok güzel ve çok değişik benim tasarımım olan bir yandan bağcıklı yelek çalışmış bitirmiş olacağız. Şu kısmı örüp geliyorum, sonra burayı da anlatacağım. Evet arkadaşlar, şu yaka kesiminden sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şu anda size örgümün uzunluğunu söyleyeceğim. Tam şöyle tuttuğumda 36 santim arkadaşlar. Şöyle tuttuğumda 36 santim
uzunluğumuz var. Şu yaka kısmından ölçtüğümde 28 santim uzunluğum var. Enimizi de ölçersek 29 santim, hatta 30 santim arkadaşlar. Şöyle biraz topluyor. 30 santimde enimiz var. Yani toplayınca şu şekilde bıraktığımızda 28 santim, ama bu örgü topladığı için bu açılacaktır. 29-30 santimde enimiz var. Rahat 2 yaş, belki 3 yaş giyebilir. En boy olarak oldukça müsait. Şimdi 13 diş haroşa boyunca ördük. Şöyle ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz arkadaşlar. İlmek tutucuya almış olduğum ilmekleri şimdi tekrar şişime alıyorum. Aynı çalışmayı buradan yapacağız. Evet. Örgümüzü düz taraftan örerek gelmiştik. Yani şimdi ters taraftan örmeye başlayacağız. Evet, ipimi alıyorum. Şimdi şöyle bir teknik uygulayacağız. Bakın şurada kesmiş olduğumuz ilk ilmeğimiz var. Bakın şurada. Bunu getiriyorum ve şişime alıyorum. Bunu böyle yapmaktaki amacımız şurada bir ayrıklık olmasın diye. Şimdi bu almış olduğum iple hemen yanındaki ipi birlikte haroşa örgü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ve sonra yine 7 ilmek haroşa ile beraber sıramı tamamlıyorum. Yani diğer omuzu örmeye başladık arkadaşlar. Bakın. Yine aynı çalışmayı yapacağız. Şimdi birinci diş haroşa örgümüzü ördük. 12 diş daha öreceğiz. Toplamda 13 diş olacak. Bakın şuradan saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Eğer şuradakileri de sayarsak arkadaşlar 14, 15, 16, 17 olacak. Evet, diğer omuzu da örelim. Sonra arka bedeni örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, diğer omuzu da tam 13 diş haroşa boyunca ördüm. Bakın şuradan ipimizi bağlayarak başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şu aşağıdaki 4 diş haroşamızı da sayarsak 17 diş haroşa örgü ördük. Şimdi şurada şu ipimizi bağlamıştık ya. Bunu nasıl temizleyeceğiz onu da göstereyim size. Bakın örgümün iç tarafına bu ipi alıyorum. Şöyle bir zincirle önce sabitliyorum. Sonra haroşa dişlerimin arasından şöyle yürütüyorum. Bu kadar yürütmem yeterli. Fazla ipimi keserek temizliyorum. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi arkadaşlar hiç omuz filan kesmeyeceğiz. Arka bedeni örerek devam edeceğiz. Çok kolay bir çalışma olduğunu söylemiştim. Şimdi 13 diş burada, 13 diş burada. Şu yeni ördüğümüz omuzdan, yani sol omuzumuzdan örmeye başlıyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 13 diş haroşadan sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz, tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi şu ön bedende kesmiş olduğumuz 21 ilmeğimiz vardı. Arka bedene ilmeklerimizi ekleyeceğiz fakat 20 ilmek ekleyeceğiz. Arka biraz daha şöyle yaka toplu olsun istiyorum. Bakın örgümü çevirdim. Şimdi geliyorum, ilmek arttıracağım. Eğer kendinizin alışkın olduğu bir ilmek arttırma şekli varsa 20 ilmek bildiğiniz gibi arttırın. Eğer bilmiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Bakın şimdi ilk ilmeğin içerisine battım. Bir ilmek düz ördüm. Geliyorum, şu ilmeği şişten çıkarmıyorum. Yeni ördüğüm ilmeği şişime takıyorum. Bu benim birinci ilmeğim. Hatta buna bir ayraç takalım. Saymamız kolay olsun. Siz de aynısını yapın. Karıştırmayın arkadaşlar. Şuraya hemen bir ayraç takıyorum. Evet, bakın bir ilmek artırdım. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağım. Artırmış olduğum ilmeğin arasına giriyorum. Yine bir düz örgü örüyorum. İlmeği şişten çıkartmıyorum. Yeni ördüğüm ilmeği şişe takıyorum. 2 oldu. Çıkarmış olduğum ilmeği örüyorum. İçinden ilmek çıkarıyorum. Şişime takıyorum. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde tam 20 tane ilmek çıkarıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek çıkardım. Şöyle sayarak bir daha kontrol edelim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi 20 ilmeğimi çıkardıktan sonra tekrar örgümün düz tarafına dönüyorum. Ve kesmiş olduğum omuzum var ya. Bakın ilk ilmeğinden itibaren haroşa örgü örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Ve tekrar 7 ilmek haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Şu anda şişimizde tam 60 ilmeğimiz var. Yine yaka kısmında olduğu gibi arkadaşlar, bakın şu kare olacak şekilde 4 diş haroşa boyunca burayı öreceğiz. Şimdi birinci dişi örelim, bitsin. Örgümüzü çevirdik. İlk 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa. İpi kendime aldım. 6 ilmek ters. Sonra devam ediyorum haroşa örgülerime. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği ördüm. Sonra çıkarmış olduğum 20 ilmek var. Onu örmeye başlıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27. Bir daha sayalım. Evet, 27. 27 ilmeği ördükten sonra tekrar devam ediyoruz. 7 ilmeğimiz var. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ilmek arkadaşlar. Şuradaki haroşa ilmeklerimiz 7. 7 daha 14, 20 daha 34. 34 haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ve tekrar 7 ilmek haroşayla sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bunu 4 diş haroşa olana kadar yapacağız arkadaşlar. Bakın, ilk diş haroşa örgümüz oldu. Şu başlangıç ilmeğimi de bir sonraki sırada mı yapsam, şimdi mi yapsam? Yani bir sonraki sırada yapsam aslında daha iyi olur. Bir sonraki sırada yapalım. Çünkü şurayı rahat tutturmam lazım. 4 diş boyunca arkadaşlar örelim. Bakın, şu kısmın aynısını öreceğiz. İlk dişi ördük. 4 dişe tamamladıktan sonra artık ne yapacağız? 7 ilmek haroşa, sonra aradaki ilmekler, son 7 ilmek haroşaya kadar önlerde düz, arkalarda ters olacak. Arkada modele gerek yok. Kısa satır yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yine 9 diş haroşa arayla kısa satırınızı yapmaya devam edin. Bakın, görüyor musunuz? Hiç düz örgüyle haroşa örgü birbirini eşitledi. Haroşa örgümüz hiç çekmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, omuzları ördükten sonra artırma yapmıştık. 20 ilmek. Sonra 4 diş haroşa boyunca yine yaka kısmımızı öreceğiz demiştik. Aralarda yine düz ilmeklerimiz ve kenarda 7 ilmeklerimiz örülmeye devam edecek demiştik. 4 diş haroşa boyunca ördükten sonra şuradaki haroşalı yakalı kısmı da bakın düz örgüye çevirdim. Sağda 7, solda 7 ilmek, aradaki ilmeklerimiz düz olacak şekilde örmeye devam ettim ve kısa satır tekniğini de uygulayarak ilerledim. Ne kadar ördüm santim ve sıra olarak size söyleyeyim. Şimdi şu arkadaki haroşa ilmekten ölçtüğümüzde arkadaşlar, bakın tam 31 santim uzunluğunda örgü örmüşüm. Şöyle görünüyor mu? Evet, şöyle 31 santim. Biz şimdi bunun hesaplamasını nasıl yapacağız onu size söyleyeyim. Bakın, şurada tam omuz hizasında, omuz bitmeden 2 diş haroşa, yani şu yaka kısmına başlamadan önceki 2 diş haroşa olan kısmı arka bedene verdim. Burayı işaretledim. Bunu niye yaptım? Şu ense kısmımız, şurası biraz aşağıda kalsın, çocuğun ensesine dayanmasın diye yaptım. Şimdi bunun hesabını nasıl yaptım onu da söyleyeyim size. Şu ilk 5 diş haroşadan sonraki haroşaları saydığımda şu işaretlediğim yere kadar 51 diş haroşa boyunca örgümü örmüşüm. Buraya bir işaret koydum. Bakın, sonrasında 2 diş haroşa ve arka yaka kısmının haroşası var. Biz onun hemen öncesinde saydığımızda şu ilk 5 haroşa hariç 51 haroşa var. Hatta sayayım, daha iyi anlayın. Bakın, şunu saymıyorum. 2, 4, 5'i saymıyorum. Sonrasında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi bu işaretlediğim yerden sonra yine haroşa dişlerimi saydığımda 51 diş ilmeğim olacak. Onu da ördüm. Hemen sayalım bakın.
Şundan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. Bu şekilde ördüğümüzde arkadaşlar bakın ön bedenle arka bedenin şu anda uzunlukları aynı olmuş oldu. Şimdi biz arkayı şu görmüş olduğunuz 5 sıra haroşa boyunca daha öreceğiz ki arkamız uzun, önümüz bir tık kısa olsun. Genelde bu yelekler öyle örülüyor. Arka beden birazcık daha uzun oluyor. Yani biz şimdi 51 diş haroşa ördükten sonra artık haroşa örgüye geçiyoruz. 5 diş haroşa örgü örerek artık yeleğimizin arkasını da bitirmiş olacağız arkadaşlar. İlmeklerimin tamamını örgümün ön tarafında haroşa örgü örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Tamamlayalım. Evet, ön sırayı tamamladım. Şimdi arka sırada da var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum ve ilk diş haroşa örgümü böylece elde etmiş olacağım. Bunu tam 5 dişe tamamlayacağız arkadaşlar. 5. diş haroşamızı örerken örerek kesme tekniğiyle keseceğiz ve arka bedenimiz de bitmiş olacak. Bağcıklarımız kalacak arkadaşlar. Bir de bu ön kısma böyle daha süslü bir kız bebeği yeleği olsun diye bir işleme çalışması yapmayı düşünüyorum. Henüz karar vermedim. Şu anda düşünme aşamasındayım. Çok güzel oldu. Sanki böyle önüne işleme yapılırsa çok daha da böyle güzel görünecekmiş gibi düşündüm. Şimdi bakın sıramı tamamladığımda bir diş haroşa örgüm oluşmuş olacak. Bu bizim ilk dişimiz. Böyle 4 diş öreceğiz. 5. dişte örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Bakın ilk diş haroşa örgümüz oldu. Şimdi bunu 4 dişe tamamlayalım. Ön sırada da yine haroşamızı örelim. Arka sırada örerek kesme tekniğiyle birlikte keselim. Evet, 4 diş haroşa boyunca ördükten sonra bakın ön yüzde yine haroşa örgümü ördüm. Şimdi örgümün arka tarafında örerek kesme tekniğiyle hem 5. diş haroşamı öreceğim hem de kesim yapacağım. Nasıl yapıyorum? İlk ilmeği boş alıyorum. Sıradaki ilmeği haroşa örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örüyorum ve kesiyorum. Örüyorum ve kesiyorum. Bu şekilde var olan 60 ilmeğimiz kalmıştı. 60 ilmeğimizi örerek kesiyoruz arkadaşlar. Sıkı bir kesim yapmayın. Esnek, düzgün bir kesim olsun. Ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın 5. diş haroşamızda oluşmuş oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu şekilde var olan ilmeklerimizin tamamını keselim. Evet, ilmeklerimin tamamını örerek kesme tekniğiyle ördüm ve kestim. Son bir ilmeğim kaldığını bunu bir kez örüyorum. Şöyle ipimi biraz uzunca kesiyorum ve artık arka bedeni de tamamlamış oldum. Şu ipimizi de arkadaşlar bakın haroşa dişlerinin arasından tığımla girdim ve bu ipimi de böyle yürüttüm. Şimdi bunun fazlasını da keselim ve temizleyelim. Bakın ne kadar düzgün oldu.
Evet arkadaşlar, şimdi arka bedenimiz de bitti. Şöyle son bir ölçü vereyim size. Bakın ön bedenimiz. Şurada işaretlediğim yer burada. Bakın şu ön bedenimiz arka bedenimizden 5 diş haroşa kısa oldu. Özellikle arkayı uzun bıraktık. İşleme yapmayı düşünüyorum dediğim yerde arkadaşlar, şu baklava dilimlerinin olduğu yer. Sanki buralara, hatta şuraya da işleme yaparsak daha bir güzel duracak. Ne dersiniz? Buna beraber karar verelim mi? Eğer işlemeyle daha güzel olur diye düşünüyorsanız arkadaşlar, hemen bana şimdi bir yorum yapın. Şayet evet işleme güzel olur diye çok yorum gelirse bir sonraki videoda buna bir işleme çalışması yapalım. Böyle daha hareketli, daha hoş bir hava katalım, ama çok güzel oldu değil mi? Şu çalışma harika oldu. Şimdi bu halimizle en boy ölçüsü vereyim. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar 35 santim ön kısmımın uzunluğu, 37,5 santimde arka beden uzunluğu. Enimizin uzunluğu da şöyle tuttuğumda 31 santim uzunluğunda. Oldukça güzel bir çalışma. Rahat 2-3 belki 4 yaşın bile kullanabileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Enimiz oldukça müsait. Bir tık daha büyütebilirsiniz arkadaşlar. Daha uzun örmek isteyenler bir tık daha uzun örebilirler. Evet, şimdi ne kaldı? Kenar bağcıkları kaldı. Kenar bağcıklarını burarak, bağcık yaparak bağcık olarak kullanabilirsiniz. Kordon tipi bağcık yapılabilir. Ben değişiklik olsun diye bu kez şu kenar haroşalarının aynısından uzun bir bağcık yapmaya karar verdim. Şimdi bunun bağcığı nereye bağlanmalı? Bana sorarsanız hemen şu kol altı, yani şöyle tam yarısından değil de, yani örgünün yarısı değil de bir tık yukarıdan, yani şu kol altının rahat girip çıkacağı yerden sonra hemen şurası bence oldukça iyi. Önce şişimi alayım burayı, sonra karar vereyim. Bakın burada haroşa dişlerimiz var ya. Bu haroşa dişlerini hemen giriyorum. Bunları ilmek kabul ediyorum. 4 ilmekten oluşan bir bağcık yapacağım. 4 ilmek yeter herhalde. 4 ya da 5 yapabilirsiniz. Dört mü yapalım, 5 mi yapalım? Hadi 5 yapalım. Evet. 5 tane haroşa dişinin arasına girdim ve ilmek çıkardım. Şimdi nerede çıkardım hemen söyleyeyim. Bakın şu en alttan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 diş haroşadan sonra 27, 28, 29, 30, 31. haroşaya kadar 27'den başlıyoruz. 28, 29, 30, 31'e kadar 5 ilmek çıkardım. Diğer tarafta ne yapacağız? 5 diş fazla ya. Onu hesap edeceğiz. Ya da şu yukarıdan sayabilirsiniz. Şurayla aynı hiza olacak. O şekilde ayarlayabilirsiniz. İpimin ikinci yumağının yarısına geldim. 1,5 yumak ipe ihtiyacınız var arkadaşlar. Yarım ip kullanacak olan arkadaşlar özellikle haberiniz olsun. Böyle dolu dolu 1,5 yumağa ihtiyacınız var. Evet, ilmekleri çıkardım. Sonra başlıyorum haroşa örgü örmeye. Her bir ilmeğin içerisine batacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek haroşamı ördüm. Sonra geri dönüyorum. Yine 1, 2, 3, 4,
5 ilmek haroşamı örüyorum. Ben şu başlangıç iplerini farkındaysanız hemen bağlamıyorum. Çünkü örgünün şöyle oturmasını istiyorum. Örgü oturduktan sonra şöyle bir düğümle bağlıyorum. Sonra zaten örgünün içerisinde gizliyorum. Bunu defalarca size gösterdim. Siz de aynen o şekilde yapın. Evet, 5 ilmekle beraber haroşa örgüler örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar, uzun bir bağcık olacak ama çünkü bağlanacak bunlar. Bu şekilde 4 tane bağcık öreceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu da öreyim. Hemen söyleyeyim. Bakın. Bir tane de hemen karşısında, hemen altında ve hemen altında. Saydığım gibi sayın ve eşitleyin. Şimdi ben bağcıklarımı öreyim. Kaç santim uzunluğunda ördüğümü sizlerle paylaşayım. Dediğim gibi şu işleme kısmına işleme yapsam daha mı güzel olur? Bana da yorum yaparak yardımcı olursanız sevinirim. Evet, tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 ilmekten oluşan haroşa bağcıklarımın her birini 40 santim olarak ördüm. Örerek kesme tekniğiyle kestim. Şöyle bağlanabilecek, bir fiyonk yapılabilecek uzunlukta örmeniz yeterli. Bu şekilde yeleğimiz bitmiş oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Umarım siz de büyük bir keyifle örersiniz. Çok güzel bir tasarım oldu. Ve bu yeleğe de kendi adımı vermeye karar verdim. Bu aralar Melih yelek, Talha yelek, oğlumun isimlerini veriyordum yeleklere. Bu da şimdi benim tasarımım olduğu için yine adı Elifçik yelek olsun arkadaşlar. Ben çok keyif alarak tasarladım ve ördüm, anlattım. Umarım aynı keyifle örersiniz ve bebekleriniz rahat 2-3 yaşa olabilecek büyüklükte olduğunu söylemiştim. Büyük bir keyifle inşallah giyerler. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tasarım bana ait olduğu için tereddüt etmeyin. İsteyenler örebilir, isteyenler sipariş alıp satabilirler. Sadece YouTube'da benzeri video içerikleri üreten arkadaşlar bunları yayınlayamazlar. Çünkü bana ait. Eğer tasarımlarımı izleyip kendileri de anlatmaya kalkarsalar hak iddia ederim telif ihlali yapmış olurlar. O yüzden onlara o izni vermiyorum. Ama herkes örebilir. Sipariş alan, satan herkes sipariş alıp satabilir. Sizden sadece ricam modeli paylaşırken ismiyle paylaşın. Elifçik yelek olarak paylaşırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, şurada işleme yapalım mı yapmayalım mı? Aslında çok güzel bir model. Yani yapsak da olur, yapmasak da olur. Sanki yaparsak biraz daha hareketlenecekmiş gibi geliyor bana. Bu konuda yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.